Evet. Sevgili Erel seyircileri. Ben Erel. Bu beyaz oğlan genel temada Erel Beyaz Oğlan 306 GTI proje. De 10. bölümdeyim galiba. Evet 10. bölümdeyim. Bu goy goylu muhabbetten sonra size bu videoda neler yapıyor olacağımı anlatayım. Bir önceki videoda salıncak nasıl sökülür dedik. Oralar geçti, araya zaman girdi, benim kafa gitti. Neyse. Salıncak nasıl sökülürü gösterdim. Salıncak nasıl sökülür? Bu videoda birazcık daha işlemiş olacağım çünkü taşıyıcıyı ayıracağım. Taşıyıcı rotil, amortisör, süspansiyon, amortisör, şok emici, şu yay olan zımbırtı, onu sökeceğiz. Ufak geyiklerin yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Ciddi söylüyorum bunu. Süspansiyon dediğimiz sistem nedir? Bunu bir videoda daha anlatmıştım galiba ama bir daha anlatayım. Şu şok emici olan, sönümlemeyi yapan, içinde yağ olan şu zımbırtı, üzerindeki helezon da geri tepkimeyi sağlayan, nasıl anlatayım size? Teknik terim çok kullanmayayım ama anlaşılır olsun istiyorum. O yüzden kelime seçiyorum. Şu an ben bile söylediğimi anlamadım. Neyse. Alttaki yağlı olan zımbırtı sönümlemeyi yumuşatıyor. Yay da sönümlenen mili, yani şiddeti emen zımbırtıyı, mekanizmayı, zımbırtı demeyelim, mekanizmayı. Alt yazılarda çünkü zımbırtıyı çeviremiyor. Neyse. Milin yeniden olması gereken noktaya getirtiyor. Bunun ikisinin birleşimi süspansiyon. Tek başına yay, helezon, alttaki de şok emici, sönümleyici, observer. Neyse, bu kadar geyikli anlatım yeter. Bunun yanı sıra bu görmüş olduğunuz taşıyıcımız, bu poryamız, içinde porya bilyası, birazcık daha yakından gösteririm. Tabii işte böyle genel geyikler, muhabbetler. Ben şimdi süspansiyonu alacağım, salıncağı alacağım, rotili sökeceğim. Sonra şu aksın kafasındaki eşek kadar 36 lokma ile sökülen zımbırtıyı sökeceğim. Akstan ayıracağız. Aksı çıkartmayabilirim. Yani niyetim çıkartmamak ama sonra alacağım tabii ki. Çünkü burayı çekersem laps diye buradan boşalabilir ya. Ama yo, burası şeyin içinden geçiyordu. Neyse, şimdi orayı karıştırmayalım. İki tarafı da ayırdıktan sonra aksı sökeceğim. Ki aksları alayım, tamire gerektiriyorsa, yani tamir gerektiriyorsa bir aksçıya gideyim. Maslak Otosanayi'de çok güzel bir aksçı vardı ikinci kısımda. Eski neydi orası ya? Eski Peugeot bayiydi. Sonra Subaru oldu. Şu an ne durumda bilmiyorum. Lastik jant dünyası gibi bir şeydi. Neyse, onun tam çapraz köşesinde bir aksçı vardı. Gerçekten işin ehliydi. Adam sana devamlı böyle abi aks vereyim, abi aks vereyim diyenlerden değil. Aksın belli parçalarını ayırıp, adamlar işin artık profesyoneli, kaşarı olmuş. Hemen aksı bildiğim, çapının ne olduğunu bildiği, boyutlarını bildiği parçalarla hemen değiştirip veriyordu. Ki zaten aslında pek farklı marka seçeneği yok. Partner, Berlingo, XR 306, 20605 ve bir sürü daha sayacağım modeller. Saymamı ister misiniz? Sayayım hadi. Partner, Berlingo, XR 306, 605, 405, 606, 805. Citroen'de ne vardı? C6 mıydı? C6 değil. C8 galiba. Emin değilim. Neyse, işte o modellerin XU motorlu, BE şanzıman kodlu araçların çoğu parçası birbirine uyuyor. Ya uymada bir sıkıntı yok. Alır takarsın. Amortisörünü tak, yayını tak, süspansiyonu komple al tak, taşıyıcıyı al, salıncağı al. Travers zaten motor alt traversi. Beşik, motor beşiği.
zaten birbirine uyuyor. Viraj demiri de uyuyor. Kaliper bağlantı noktaları da aynı ama atlanan noktalar var. Mesela spor yay muhabbetinde anlattığım gibi. Yani şu an Peugeot'un üzerinden konuşuyorum ama genel olarak bütün markalar bu hikayeyi yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü adamlar maliyet düşürme derdinde. Yani sen şimdi atıyorum bir Polo alıyorsun, Golf alıyorsun, Passat alıyorsun. Atıyorum 1.6 benzinli, 1.6 dizel modellerinin çoğu mekanik parçası uyuyor. Yürüyen aksamı da uyuyor. Adam motor alt beşiğini yani traversi aynı kullanıyor aşağı yukarı. Yani benzinli de aynısını gidip Polo, Golf bilmem ne. Şu an çok hakim değilim VAG grubuna ama yani aynı terane 90'lar 2000'lerde Peugeot grubunda olan o muhabbet aynı konu aynı şekilde 2020'lerde 2010'larda PSA grubunda FCA grubunda yapılıyordu. VAG grubunda kesinlikle yapılıyordur. En basiti eski model Q7'nin şu an aynı şaseyi 2020 model Skoda'da bir Jeep yapmışlardı. Neydi? Kodiaq mıydı? Galiba onda kullanıyor olmaları. Şaseye çıplak baktığında işte 2015-2016 Q7. Aynı hikaye onlar da yapılıyor. İşte motor alt beşiği, salıncağı bilmem nesi aynı şekilde diğer modellerde de kullanılıyor. Yani sırf ben şimdi 306 GTI çekiyorum diye sırf 306 GTI anlatmıyorum. Genel bir düşünceyi aktarıyorum size arkadaşlar. Aynı şekilde soğutma sistemi, ne bileyim klima sistemi de çünkü bunların hepsi duygusal. Ve fabrikalar zaten bunları düşürmek için mesela PSA ile FCA birleşiyor. Ne bileyim VAG grubunun içerisinde farklı markaları adam alıyor bünyesine de hepsine aynı şeyi basıyor. Sonra diyorsun ki ulan Peugeot'da da Citroen'de de hep aynı silecek oluyor. Ya git Volkswagen grubuna bir bak. Seat. Ondan sonra Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini. Bunların hepsi içinde kullanılan aynı parçalar var. Şimdi FCA grubunda, Ferrari grubunda Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, başka? Da bir şey daha vardı. Lancia. Lancia canım benim. Ay, öldü mü acaba ya? Yupsilon yapıyorlardı bir tane. Böyle cücük araba. Öyle kaldı. Delta Melta yaptılar. Yok oldu gitti yazık garibim. Lancia Delta HF Integrale modelini yaratan o Lancia markası vefat. Sizlere ömür. Neyse bu grupların hepsi zaten maliyet düşürmek için silecek kolu, vites topuzu, el freni, cam açma switchleri, butonları, ondan sonra ne bileyim işte arabanın içinde bobinler, roleler bunların hepsini zaten birbiriyle eşitlemeye çalışıyor ki maliyet düşsün. Evet ben burada size finansal durumlardan bahsetmeyeceğim. Ben burada Beyaz Oğlan 306 GTI projesinin 10. bölümünde taşıyıcı söküyor olacağım. Ve taşıyıcı sökmeye başlıyorum. Evet nerede kaldık? Ben araya bir şeyler sıkıştırdım. Şimdi Beyaz Oğlan'ın taşıyıcısını sökeceğiz. Açı değiştirmek istedim. Hep bu taraftan bakılıyor. Biraz da buradan izleyin bakayım ışık nasıl. Burası yine karanlık. Birazcık alçaltacağım. Siz beni görmezsiniz. Elimi görürsünüz. Ne söktüğümü görürsünüz. Bu videoda taşıyıcı, özür dilerim. Sıralamadan gidelim. Amortisör, rotil, salıncak, ne kaldı? En sonunda aksın büyük somununu söküyoruz ve taşıyıcıyı alıyoruz. Bu kadar. Bu videoda yapacağım budur. Hadi bakalım siz şöyle yakına gelin ve ben sökmeye başlayayım. Evet şimdi siz görmeyeceksiniz. Yukarıdan amortisörün 3 tane cıvatasını sökeceğim. Ondan sonra buradan alacağım. Ki burası zaten gevşekti. O videoda oraları gevşetmiştim. Şimdi ki burada yapılmışı var. Hemen amortisörümüzü
tepeden söküyorum. Evet, üstü sökerken alttan tutmanızı öneririm. Evet, sonuncu civatayı da alıyoruz. Aldık. Amortisör hoppala kendi ağırlığıyla zaten içine oturdu. Neyse o sırada bunu da açalım. Görebiliyor musunuz? Çık lan zibidi. Stren. Şimdi. Haydi bre. Hadi koçum. Aha. Değil saate gelme. Nerede bizim güzel çekicimiz? Seni. Evet. İşte bu. Gördünüz mü? Kaba kuvvet bazen gerekli, evet. Hoppa. Amortisörü söktüm. Rotile ayırdım. Salıncak. Tamam. Orayı ayıracağız. Çık bakayım. Tamam. Salıncağın o kafası da okey. Şimdi gel bakayım. Hazır mıyız? Büyük pulu alıyoruz. Aha. Şerefsiz. Tamam. İşte bu. Taşıyıcımızı elimize aldık. Aks burada boynu bükük kaldı. Salıncağı alalım. Salıncağımızı 16 lokmayla söküyoruz. Ki burada sökülmüşü var. Evet. Evet, salıncağımızı da aldık. Sonunda. Bu yamulmuş mu lan yoksa şey mi böyle? Votto markaymış salıncağımız. Evet. Aksımız burada kaldı. Rotilimiz kaldı. Kaliper kaldı. Kaliperi de sökebilirim ama niye sökeyim ki? Her yer hidrolik mi olsun şimdi? Rotili sökeceğim. Rotilleri değiştireceğim. Salıncağın üstündeki rotil ve lastikler değişecek. Yani bir erele yani erin yaptığı işe yakışır bir araç çıkartmak için rotiller, kauçuklar falan filan söktüğüm her şeyin yenisini yapacağım. Mesela şurada bu pullu. Böyle bir fabrikasyon cıvata yok. Şimdi bu bununla aynı boy. Bu pulsuz. Onun dişleri burada bitiyor. Yani burada dişi yok. Aşağısı dişli. Falan filan. Ben böyle şeylere giremem. Açacağım Peugeot Service Box'ı. Tek tek referanslarından çıkartacağım. Referanslardan bulamazsam aşağısındaki teknik veride yazıyor zaten. Atıyorum 12 çarpı 1.25. Şu kadar uzunlukta şu cıvata diye. Onların hepsini tek tek yenisini alacağız. Ve bütün cıvataları yeni katalogdaki sıralamasına, adına, sanına göre takacağım. Şimdi evet manyağım biraz. Şimdi aksımız burada kaldı. Bu aks niye gelmiyor? Çünkü bu uzun aks. Motorun arkasında bir bağlantı noktası var. Onu çıkartmadan bunu çıkartamayız. Onu bloktan ayırmam lazım ki kulakla beraber gelsin. İçinde bir kauçuk gibi bir şey var. Onun da servis box görüntüsünü şuraya koydum. Öteki tarafı da aynı işlemi yapacağım. Peki sizi bunlarla sıkmalı mıyım? Bence sıkmamalıyım. Aynı şey sonuçta. İşte amortisörü indireceğiz. Taşıyıcıdan ayıracağız.
Taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra rotili sökeceğim. Rotilden sonra salıncağı çıkartacağım. Aksın kafasındaki büyük lanet somunu sökeceğiz. Normalde bunlar pimli oluyor. Pimi takıyorsun. Bu kadar eşek gibi sıkmaya gerek kalmıyor. Neyse. Söküyoruz ve taşıyıcıyı çıkartmış oluyoruz. Karşınızda taşıyıcı. Bu da porya. Yani taşıyıcı dediğim İngilizce'de daha farklı olabilir. Buraya amortisör giriyor. Şuraya ABS sensörü giriyor. Buraya ne giriyor lan? Yalnız çok ağır be. Cidden çok ağır. Mesela bu biraz yağ manyağı olmuş. Çünkü neden yağ manyağı olmuş? Aks körükleri patladığı için her tarafa yağ bulaşmış. Bu da zamanla pislik tutmaya başlamış. Bu da poryamızın dönmesine, yavaşlamasına, yani dönmesinin yavaşlamasına neden olmuş oluyor. Bu gresin üzeri pislik kaplandığı için. Evet, Akideş ile bu videomda bu kadar idi. Ben yoruldum valla, kolum ağrıdı. Ağırlar çünkü malzemeler. Aynı şeyi öteki tarafta ben yapacağım. Hepsini sökeceğim. Bunları takarken size minik tatlış sürprizlerim olacak. Yoksa bunları yaptırırken mi? Yani kafamdaki sürprizi yaparken videomu çekmeliyim. Onu da yapabilirim. Neyse, onları yaparken veya yaptıracağım, kafamdaki fikirleri uygulatacağım dükkanlarda da ne olacağını anlatacak videolar çekeceğim sizler için. Evet. Beni izlemeye devam edersiniz umarım. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı, zilleri çaldırmayı unutmayın. Ben Erel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.